Merhaba sevgili dostlar. Bu videodan önce takip edenler biliyorlar. Hmm, Dabbatul Arz hakkında bir takım insanların görüşlerini paylaşmış, biraz da eleştiri yapmıştım. Bu videoda herkesin de eleştirisine açık olmak kaydıyla, ki bunu eleştiriden kaçınmam, açık olmak kaydıyla Dabbetul Arz'ın Kur'an ayeti gerçekliği nedir? Dabbetul Arz bize ne anlatır? Kur'an bununla bize nasıl bir mesaj verir? Bugünkü konumuz da bu. Bu yorum görebildiğim kadarıyla örneğini görmedim. Bir kitaptan veya bir belgeden alınmış da değil. Bu tamamen bana ait özgün bir yorum ve anlayıştır. Sevgili dostlar, Kur'an mesajı inanan inanmayan, ateist, deist, kafir herkesedir. Herkese seslenir. Özel bir insan grubuna seslenmez. Bir. İkincisi, mesaj bu yaşam içindir sevgili dostlar. Yaşadığınız hayat süreci içerisinde şahit olacağınız, aklederseniz, görecek gözünüz varsa görebileceğiniz, duyacak kulağınız varsa duyabileceğiniz bir mesajdır. Ölüm sonrasına gibi zannedilse de ölüm sonrasına değil. Yaşarken Kur'an mesajının tamamına şahit olunması mümkündür. Zaten insanı muhatap aldığı için Kur'an nasıl yaşaması, ne yapması, ne etmesi, nasıl eğitilmesi gerektiğini tamamen bu yaşam içerisinde ki macerasını anlamlandırma için mesaj veriliyor. Ölüm sonrası için değil. Onun için de Dabbetul Arz ne kıyamet sonrası ortaya çıkacak bir şeydir. Ve ne de nokta atışıyla Hawking'dir, televizyondur, yok hastalıktır. Bütün bunlar belli bir gruba hitap etmiş ayetlere dönüşmüyor mu? O zaman herkesin, benim anlatacağım Dabbetul Arz kavramı, herkesin şahit olacağı, ister inansın ister inanmasın, ister bilsin ister bilmesin, herkesin bir şekilde şahit olacağı, göreceği, hatta Kur'an mesajından insanlık var olduğu günden beri ve yok olacağı güne kadar Dabbetul Arz bütün insanların hayatının içinde olacak. Ve bu da Kur'an mesajının mucizevi kapsayıcılığını bize gösteriyor. Gerçekten herkese, inanan inanmayan, şu zamanda bu zamanda yaşamış olması durumu değiştirmez. Zaten Kur'an ayetinin bu tarzda kapsayıcı bir mesaj ilettiğini göremezsek, bunu anlayamazsak Kur'an'ı doğru dürüst anlamlandıramayız. Kayırılmış veya zulme uğramış bir grup için değildir. Kur'an mesajı herkes içindir. Bu bir kısa girişti. Şimdi söz konusu ayeti madde madde, yani ayette geçen sözcükleri tek tek ele alaraktan bir açıklama yapacağım. Yani Kur'an metnine sadık kalarak bunu yapacağım. Kendi kafamdan bir şeyler uydurmaya çalışmayacağım. Yapmayacağım da bunu. Ayet nedir? Söylenen başlarına geleceği vakit. Bazı yerlerde de söylenen söz diyor. Oysa bu daha tutarlı.
Tabii ki. mealler farklı farklı olabiliyor. Söylenen başlarına geleceği vakit bunlar için yerden bir dabbe çıkarırız ki bu onlara insanların ayetlerimize kesin bir iman getirmemiş olduklarını söyler. Şimdi burada birinci cümle nedir o? Söylenen başlarına geleceği vakit. Biliyorsunuz bu sözü kıyamet gibi algılamışlardı. Oysa ki kıyametle yakın uzak bir alakası yok. Söylenen başlarına geleceği zamanda bu ifadeden kasıt herkes, ama herkesin başlarına gelecek bir tehlike, bir kaygı durumu söz konusudur. Herkes için. Mesela bir politikacı için iktidarını kaybetme kaygısı vardır ve böyle bir beklentisi vardır. Bir ticaret erbabı günün birinde zarar edebilirim korku ve kaygısı vardır. Veyahut da hepimiz için genel bir söylem söyleyeyim. Bir hasta olabilirim. Veya işte yok bilmem Allah korusun hepimizi de kanser olabilirim. Korkusu ve beklentisi var. O zaman söylenen başlarına geleceği vakit. Herkesin böyle bir beklentisi vardır. Mesela sporcunun spor faaliyetlerinden bir sakatlanarak sakatlanmasına uğrayıp spordan düşmesi söz konusu olabilir. Bu onun için çok kötü bir durumdur. Ne bileyim, bu her insanın ama bütün insanların kendilerine, özelde kültürlerine ve yaşam anlayışına göre bekledikleri bir korku ve kaygı durumu söz konusudur. Onun için Kur'an bunu diyor ki o söylenecek ne diyor? Söylenen başlarına geleceği. Söylenenden kasıt düşündükleri, başlarına geleceği vakit. Evet, bu anlaşıldı. Kıyamet değil. Bütün zamanlarda insan Kur'an'dan önce de ve sonra da ister materyalist ol, ister deist ol, ister komünist ol, ister dinli ol, ister dinsiz ol. Herkes için geçerli bir durum. Söylenen başlarına geleceği vakit. Bunlar için yerden bir dabbe çıkarırız diyor. Dabbe sözcüğüne gelelim. Sevgili dostlar, dabbe Türkçemize de girmiş, debelenen anlamındadır. Yani hafif hareketlilik. Hayvan falan değil. Ama feodal kültür seviyesinde düşünen insanlar için bir şey hareket ediyorsa o hayvandır. Hatta şunu iddia ediyorlar, metinlerde gördüm, anlatımlarda. Hareket eden her şey hayvandır diyorlar. Çok gülünç bir sözdür bu. Hareket eden her şey hayvan değildir. Neden? Yer sarsıntısı da debelenme. Debelenme dediğim gibi hafif hareketlilik. Hatta yaramazlık yapan çocuklara bizim argoda da kullanırız. Debelenme ulan falan deriz. Bu günümüzde kullandığımız bir sözcük. Debelenme, rahatsızlık yapan çocuğa da bunu söyleriz. Hayvan değildir. Mesela dediğim gibi yer sarsıntısı. Yer sarsılıyor, hareketlik, debeleniyor yani. Açıkçası debeleniyor. Biz buna hayvan diyor muyuz? Yok. Efendime söyleyeyim, nedir o? Yanardağların patlama öncesi hafif hareketlilik oluyor. O hafif hareketlilikte duman veya toz şeklinde kendini gösteriyor. Buna hayvan diyor muyuz? Yok. Ay, güneş, yıldızlar, hayatın içinde ne varsa sonsuz ve sürekli bir şekilde canlı cansız her şey hareket halindedir. Taşlar, kayalar, her şey hareket halindedir. Buna hayvan diyor muyuz? Yok. Başka bir şey, altın, gümüş, bakır, çinko gibi madenlerin atomlarından meydana gelmiş biliyorsunuz ki her şey atomdan meydana gelmiştir. Bu atomlar sürekli hareket halindedir. Biz altın, gümüş ve bakıra veya çinkoya hayvan diyor muyuz? Yok.
O zaman dabbe hayvan yakıştırması dediğim gibi feodal kültüre ait çok ilkel bir yaklaşımdır. O zaman debelenen, hareket halinde olan demektir dabbe. Kur'an'da dabbenin hayvan olarak kullanılan bölümleri de var. Yani debelenen hayvan derse o debelenen hayvan olur. Ama burada debelenen hayvan demiyor. Debelenen, yerden bir dabbe çıkarırız, debelenen çıkarırız. O zaman dabbe hayvan değildi. Buradaki bu ayeti özelinde hayvan falan değildir. Hayvan muamelesi, öngörüsüyle veya düşüncesiyle bunu yorumlarsanız açmaza düşersiniz. Kur'an'ı doğru dürüst anlamamış olursunuz. Evet, yerden bir dabbe çıkarırız dedik ki bu insanlara. Burada yerden neden? Niye yerden çıkarılıyor? Sevgili dostlar, yerden kasıt en alt seviyeden bir hareketliliği anlatır. Yani mesela yerden kasıt o. Yoksa yerden topraktan bir canlı falan çıkmıyor. Nedir o? Mesela bir deprem 2 seviyesinde, 3 seviyesindeki bir deprem en alt seviyedendir. Yer seviyesinden. Bunun gibi bir takım olaylar vardır. Debelenme en alt seviyedeki hareketliliği anlatır ki Kur'an diliyle yerden çıkarmanın anlamı budur. En alt. Mesela başka bir örnek de vereyim. Mesela bir vücut kırgınlığı yaşıyorsun. Bir öksürük hafif veya çok hafif bir ateş. Hafif ama. Bu size bir şey anlatıyor değil mi? En alt seviyede. Bak en alt. Debeleniyor. Vücudun debeleniyor. Sen onu biliyorsun ki diyorsun ki galiba ben hasta olacağım. Ama hasta değilsin daha. Debelenme ve en düşük seviyede. Yerden kasıt en düşük seviyedeki bir hareketliliği anlatır. Ve bir şey de anlatır. Hastasın diyorsun ki galiba ben hasta olacağım. Bak sana bir şey anlattı. Ama sen inanmadın. Evet, geleceğim oraya. Ayetler mi? Ayetlerimizi anlatır. Dediğim gibi vücut kırgınlığım var. Diyorum ki galiba ben hasta oluyorum. Ama itibar etmeyiz genellikle. Çünkü hafiftir. Hafif debelenme yani en alt düzeyde bir hareketliliktir. Ben diyorum ki bir şey olmaz bana. İnanmıyorum. Yoksa buradaki ayetlerimize inanmazların anlamı bu. Ayeti de o zaman anlatayım. Niye ayet diyor Kur'an? Kur'an ayetinden falan bahsetmiyor. Ya ayet sözcüğüne bakmak lazım. Ayet nedir? Sözcük kanıt demektir, delil. Yani yaşadığın o hal, vücut kırgınlığının sana verdiği, sana anlattığı senin için ayettir. Niye? Kanıttır. Kanıtlı olarak sana vücudun konuşuyor. Ya diyor galiba ben hasta olacağım. O zaman buradaki ayet sözcüğü başına gelecek olayın hissi olarak az çok farkındasın. Ama itibar etmiyorsun. Bunu mesela çok farklı alanlardan örnekler verebilirim. Mesela nedir? Çok somut bir örnek olsun istiyorum. Söyleyeyim. Mesela 1960 darbesi. Menderes'in devrilmesinde. Ne oldu? Öğrenci olayları başladı. Toplumsal anlamda bir debelenme başladı. Hangi seviyede? Yerden, en alt düzeyde. En alt düzeyden bir hareketlilik başladı. Ve uzmanlar Menderes'e gittiler dediler ki efendim toplumda bir hareketlilik var.
Hadi konumuz olduğu için öyle diyeyim, bir debelenme var. Bu bir şey anlatıyor bize. Ayetlerini söylüyor. Bu bize bir şey anlatıyor. Ne? Darbe gelecek. Daha büyük. Bu ön giriştir. Menderes buna inanmadı. Bu yaşanmış olaydır. Menderes buna inanmadı. Dedi ki benim ordum bana darbe yapmaz. Ve başına geldi. Darbe oldu. O zaman Dabbetül Arz her zaman, her yerde, her insan için cinsiyet farkı gözetmeksizin her insan için vuku bulan, olan ve her zaman olmakta olan bir olgudur. Mesela bir tüccar veya para ilişkileri içerisinde olan bir insan piyasanın durumuna göre piyasa nasıl bir debelenme gösteriyor, bana ne veriyor, bir şey anlatıyor mu anlatmıyor mu bakacak. Çoğu zaman da inanmayacak. Ve o söz başına gelecek. O söylenen başına gelecek. Sevgili dostlar, bu anlamıyla Kur'an, bu mesaj insanların bütün katmanlarına, inanan inanmayan herkese ve bütün zamanlarda gerçekleşmiş, yaşanmış ve yaşanacak bir olaydır. Adil bir şey değil mi bu? Herkes için her zaman, her yerde yaşanacak. Üstelik Kur'an insanlığa böyle sesleniyor. Yerden bir canavar falan çıkartmıyor. Hayatın içinde. Bu da bize bir ilkeyi daha hatırlatıyor. Yaşamda olacak her türlü hareket önceden kendisini bir şekilde duyurur. En alt seviyedeki titreşimlerde. Mesela yağmur yağacaksa haber veriyor bize. Alt düzeyde. Bunları ancak akledenler, düşünenler ve uzmanları, konunun uzmanları görebiliyor. Deprem de öyle. Artık öncü depremler oluyor. Ben geliyorum diyor. Efendime söyleyeyim, fırtına. Fırtına hafiften başlıyor. Hafiften hava debeleniyor. En alt düzeyden debeleniyor. Diyor ki ben geliyorum. Tedbir alın. Ama insanlar inanmıyor. Bu her seviyede, her gün yaşadığımız bir olaydır. Yoksa yok makine geldi, makine icat etti, yok Hawking'dir, yok bilmem trendir, bilgisayardır. Yani bunlar akla ziyan. Ben iddia ediyorum, benim bu anlattığımı ayeti kelime kelime bakın. Bir de bunların anlattıklarına bakın. Bunların anlattıkları gerçekten akla ziyan. Bunlar Kur'an'dan falan bilmezler. O ayet benim için bir daha gerçekleşmiş oluyor. Kur'an'a temiz olanlar yaklaşır. Temiz olmak abdest almakla temiz olunmuyor. Boy abdesti almakla da temiz olunmuyor. Zihinsel temizlik, algı düzeyinde temizlik ve saflığa erişmem lazım. O saflığa erişirsense mesajı anlarsın. Ve mesajın, Peygamber Efendimizin o mesajdan ne anladığını sen de anlarsın. Bunu yani başka türlü yolu yok. Sevgili dostlar, Dabbe dediğim gibi hayatın her alanında, her yerde, her gün bir şekilde kendini gösteriyor. O bir canavar değil. Ama tehlike sinyali veriyor. Haberin olsun diyor. Ben geliyorum diyor. Bu kadar. Buradan sonra bir ayeti daha sizinle paylaşmak istiyorum. Nedir o? Sebe 14'te
Ne diyor? Süleyman Aleyhisselam'la ilgili. Ne zaman ki Süleyman'a ölümü hükmettik, cinlere onun ölümünü sezdiren olmadı. Yalnız bir güve böceği diye yazılan burada sevgili arkadaşlar, dabbedir. Ona Kur'an'daki ifadesiyle bir dabbetul arzdır. Ama bu arkadaşlar dabbeye güve böceği, hayvan diyorlar ya, neyse. Güve böceği asasını yiyordu. Bu sebeple Süleyman yere yıkılınca ortaya çıktı ki cinler eğer gaybi bilir olsalar ve o zilletli azap içinde bekleyip durmazlardı. Süleyman'a ölümü hükmettik. Şimdi bastonunu güve böceği, düşünün, Süleyman Aleyhisselam bir kral ve bir peygamber. Asası var, normal. Diyor ki güve böceği asasını kemirdiği zaman. Şimdi güve böceği kemiriyor. Asasına yaslanmış, tık düşüyor, ölüyor. Ya bu ne kadar zamanda yiyip bitirdi asasını? Haşa, peygamber bu kadar kör müydü, asasını bir böcek yiyordu? O zaman bu tamamen temsili bir örnek anlatımdır. Nedir örneğin? Hakikati nedir? Yani ne diyorum? Mecazi bir anlatımdır. Bu mecazın hakikati nedir? Bu mecazın hakikati Süleyman'ın asası, Süleyman'ın dayandığı iktidar güçleriydi. İktidarını ayakta tutan güçler. Neler? Askeri, ekonomik, efendime söyleyeyim, siyasi ve bürokratik güçlere dayanıyordu. Her iktidar gibi ona dayanıyordu. Yani asası onun iktidarının dayanaklarını temsil ediyor. Peki asasını yiyip bitiren dabbe neydi? Sosyal olaylardı. Bu yani tarihen de bellidir. Toplumda homurdanmalar vardı. Alttan kıpırdanmalar vardı. Bu kıpırdanmaların başını da oğlu çekiyordu. Ve iktidar güçlerini hafiften yıpratıyordu. Debelenme, bastonun kemirilmesi, iktidar güçlerini kemiriyordu. Askeri veya ekonomik açıdan. Kemirme o seviye. Süleyman da bunu ne gördü ne inandı. Neden? Çünkü yıkıldı. Ne diyor? Güve böceği asasını yiyordu. Bu sebeple Süleyman'ı yere yıkılınca öldü, yıkıldı. Hem iktidarı düştü, isterseniz hayatını da kaybetti. İkisi de birbirinden bağımsız değil. Demek ki Süleyman da Dabbetul Arz yoluyla okunan ayeti dinleyemedi, anlayamadı, önlem alamadı. Şimdi burada bir özel not düşeceğim. Ayet bunu boşu boşuna buraya bırakmaz diyor. Yere yıkılınca ortaya çıktı ki cinler eğer gaybi bilir olsalar o zilletli azap içinde bekleyip durmazlardı. Cinler zihinsel ve psikolojik sorunlu topluluk. Bazıları cinler diyor ki Süleyman'ın inşaatlarda çalıştırdığı yabancı işçilerdi. Öyle yok, yabancı işçiler falan değil. Zihinsel, çünkü niye diyor? Orada eğer gaybi bilseler, buradaki gaybı da açıklamak lazım. Böyle bir gayb diye bir paket yok.
Herkes için gayb farklıdır. Nedir o? Senin bilmediğin şey senin gaybındır. Öyle bir gayb paketi, kimse bunu bilmez falan, böyle bir şey yok. Senin için bilinmez olan, her insan için, yani benim, senin, herkes için, benim için bilinmez olan benim gaybımdır. O zaman cinler zaten algısal ve yaşamsal problemli insanlardır. Başka bir şey değil. İnsanlardır. Onlar gaybi bilmezler dediği zaman içinde bulundukları açmazların farkında değiller. Zihinsel problemlerinin farkında değiller. Mesela uyuşturucu kullanıyor veya bipolardır veya şizofrendir. Bunlar içinde bulundukları problemin onlar için gayiptir. Bilmiyorlar çünkü. Bilseler eğer, diyor, bilseler o zilletli azaba, eğer bu cinler, yani bununla ilişkilendiriyor, aslında çok genel bir ifadedir bu. Bu cinler dediğimiz bipolar, şizofren, algı problemleri yaşayan hastalıklı yapılar içinde bulundukları problemli durumun ki onlar için gayiptir. Bilmiyorlar. Bipolar olduğunu ne kadar biliyor? Yani onu aşacak kadar bilmiyor en azından. Bir uyuşturucu kullanan da öyledir. Buradan eğer bu onlar için içinde yaşadıkları bu durum onların gaybıdır. Bilemiyorlar. Oradan çıkışı da bilemiyorlar. Oradan kurtulmanın yollarını da bilemiyorlar. Bilselerdi, diyor ki bu günümüz için geçerli, bütün zamanlar için geçerli. Bilselerdi o zilletli azap içinde bekleyip durmazlardı. Yani o problemli insanlar içinde bulundukları ruh hali, zihinsel problem hali onların gaybıdır. Neden öyle olduklarını, oradan nasıl çıkacaklarının bilgisine sahip değiller. Eğer bilseler oradan çıkarlardı. Ve gerçekten çok istisnalar vardır. Kurtulmak isteyenler vardır. O kurtuluş için yollar arayanlar vardır. Mesela işte uyuşturucu kullanıyor. Bundan kurtulmak istiyorum. Birileri de yardım ediyor. O artık içinde bulunduğu, kurtuluyorsa, o içinde bulunduğu durum onun için gayb olmaktan çıkıyor. Açıklığa, huzuğa kavuşuyor. Ve oradan da o zilletli azabı da devam ettirmiyor. Yani Kur'an mesajı tamamen hayata dair, hayatın içinden yaşanabilir, deneylenebilir, gözlenebilir ve duyulabilir olan şeylerdir. Bunu görünmez, hayali güçler, kuvvetler yaratarak ve sonuçlarının ölüm sonrası karşılaşılacak şeyler olduğunu söylemek insanlarımızı aptallaştırmaktan başka bir işe yaramıyor sevgili dostlar. Evet, akıl yürütemiyorlar ve muhakeme güçlerini kaybediyorlar. Ve bildiğiniz acıklı toplum ortaya çıkıyor. Bilgiden, üretimden, düşünmekten, akletmekten yoksun bir grup çıkıyor ortaya. Bu bizim kendimize yaptığımız, Allah'ın azabı değil. Bu bizim kendi toplumumuza, insanlarımızın kendilerine yapmış oldukları bir ihanettir. Allah bizlere kötülük yüklemekle, bizlerle yarış halinde değil. Başımıza gelen her türlü olumsuzluğun müsebbibi sadece ve sadece benim diyebilirsek o zilletli azaba
katlanmaktan bir nebze olsun kurtuluruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Paylaşımlarınızı ve uyarılarınızı bekliyorum. Hoşça kalın.